Herkese merhaba. Bu bölümde Da Nang sokaklarını gezeceğiz biraz. Yalnız seyahat etmeyle ilgili birazcık kendi tecrübelerimden paylaşacağım. Ben bugün birazcık daha iç sokaklarda yürüyorum. Sahile yakın olan yerler daha gürültülü oluyor ve daha kalabalık oluyor. Turist çok burada. Şu anda bu mevsim tam böyle yüksek sezon dedikleri, turistlerin hani en çok tercih ettikleri mevsim olduğu için biraz kalabalık oluyor ve çok gürültü oluyor maalesef. Araba ve motor gürültüsü. Burada hemen hemen herkes motora biniyor. Her yaştan. Çocuk bebekler bile biniyor insanlar yani çocuklarıyla. Çünkü hava sıcak olduğu için çok fazla yürümüyorlar haliyle. Yani en yakın mesafeye bile motorla gidiyorlar. Gürültünün bir başka sebebi de çok fazla inşaat olması. Hemen hemen her sokakta 2-3 tane inşaat var. Genel olarak baktığınızda insanlar sakin, kendi hallerinde, kendi işinde, gücünde. Akşamları işten çıkıp plaja, sahile gelip orada denize giriyorlar. Sahilde yürüyen, koşan, spor yapan insanlar görmek çok normal. Ben mesafeli buldum Vietnamlıları. Tayland ve Bali ile kıyasladığımda yapabiliyorum bu gözlemi. Şimdi şöyle döneceğim. Öyle gelişigüzel yürüyorum çünkü. Tabii ki nazikler. İngilizce hani çok az biliyorlar ama onu da çözümünü bulmuşlar. Hemen hemen herkes Google Translate kullanıyor. Bir şekilde iletişim kuruluyor. Turiste alışkınlar zaten. Benim düşüncem mesafeli olmalarının nedeni savaş geçmişlerinin olması. Çünkü hani yabancılardan tehlike görmüşler sonuçta, zarar görmüşler. Güvende hissediyorsunuz. Sokaklarda rahatlıkla yürüyebiliyorsunuz. His olarak o his otomatik yükleniyor zaten. Evet, yabancısınız sonuçta. Fark ediliyorsunuz yani turistsiniz belli zaten. Dolayısıyla dikkat çekiyorsunuz, illaki bakıyorlar ama hani böyle rahatsız edici bir bakış değil bu. Tamamen hani farklı olduğunuz için bakıyorlar. Turiste alışkınlar. Yine dönüp dolaşıp daha önce geçtiğim sokağa geldim. Elm Sokağı kabusu gibi. Şu an hep aynı yerde dolaşıyorum. Şöyle bir şey de var. Turizm en büyük gelir kaynakları değil. İkinci, üçüncü sırada geliyordur turizm geliri. Zaten farklı gelir kaynakları var. Tekstil, işte kahve. Karşıdan karşıya geçmek biraz sorun olabiliyor. Çünkü öyle çok fazla trafik ışığı yok. Bugün pazar ve normalden daha fazla bir kalabalık var haliyle. Şimdi çok kısa bir sokak arasında karşıdan karşıya geçmeye çalışacağım ama inşallah geçeceğiz bakalım. Göreceğiz. Karşıdan karşıya geçmeyi başardım. Yolda yürümek de birazcık sıkıntılı olabiliyor. Dediğim gibi herkes motora bindiği için yürümeyi pek sevmiyorlar galiba ya da sıcaktan yürüyemiyorlar. Kaldırım çok fazla yok. Olanlar da çok böyle eski köhne, inşaatı devam eden hala kaldırımlar var. İnşaat her yerde, her yerde. Korna çok yaygın, çok fazla yani. Bip 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 sürekli korna sesi duyuyorsunuz. Şimdi sahile doğru yürüyorum ben. Burada meditasyon yapan insanlar var deniz kenarında. Önce ne yaptıklarını anlamadım. Sonra yanıma bir kadın yaklaştı. Biliyor musunuz bunun ne olduğunu dedi. Hani bilmiyorum, ben de yoga eğitmeniyim, hani meditasyon yapıyorum ama tam olarak bu tekniği bilmiyorum dedim. Sonra anlatmaya başladı. Vietnamlıymış. Hani lokal bir insan ama bu bir işte Çin'de yapılan. Ben önce Qigong zannettim. Biraz aksandan dolayı işte anlaşmak zor oluyor. Hani anlamak ama sonuçta anlaşıyorsunuz bir süre sonra. Fulong'muş. Web sayfaları varmış. Henüz çok bilinmiyormuş. O da gönüllü olarak böyle işte tanıtmaya çalışıyormuş.
Her akşam 5'te burada bir yarım saat, bir saate yakın meditasyon yapıyorlarmış böyle deniz kenarında. Beni de davet etti. İnşallah geleceğim. Orada birazcık daha bilgi sahibi olurum. Web sayfalarını da aldım. Oradan inceleyeceğim. Sizleri de bilgilendiririm bu yeni teknikle ilgili. Bayağı bir anlattı bana. Sonra bir tane böyle bir anahtarlık hediye etti. Böyle güzel anılar biriktirebiliyorsunuz. Yani yalnız seyahat edince. Ben buraya geleli yaklaşık 2 hafta olacak neredeyse. İlk başlarda soğuk ve mesafeli bulduğumu hani videonun başında da söylemiştim zaten. Ama hani gittikçe birazcık daha belki ben de buranın enerjisine alıştıkça değişecek belki fikirlerim, bilmiyorum. Mekanların da bir enerjisi var. Sonuçta hani biz de enerjiyiz. Bir süre sonra hani bulunduğumuz ortamlara, mekanlara uyum sağlayabiliyoruz. Bazen de sağlayamıyoruz. Ön yargılardan birazcık sıyrılmak gerekiyor belki de burada. Sonuçta her ülkenin, her kültürün farklı davranış kalıpları, farklı geçmişleri oluyor. Dediğim gibi Vietnam halkı da çok büyük bir savaş geçirdiği için o savaşı görenler hayatta olmasa bile onların çocukları, torunları devam ediyor şu an burada ama yani bilimsel olarak da kanıtlanmış bir gerçek var artık. Genler yoluyla aktarım oluyor biliyorsunuz. Hani travmalar, kodlar, o düşünce kalıpları, davranış kalıpları nesilden nesile aktarılıyor. Onun da etkisi vardır diye düşünüyorum. Şu arabalardan sürekli görüyorum. Bunların ne sattığını tam olarak anlamadım. Bir çeşit ekmek sanırım. Deneyeceğim. Henüz denemeye fırsatım olmadı ama yani burada çünkü deneyimleyecek çok fazla şey var. Sessiz bir yer bulmak zor. Bir tarafta şehir, bir tarafta deniz. Deniz nasıl? Deniz dalgalı. Surf yapmayı seviyorsanız veya surf öğrenmek istiyorsanız gayet uygun. Hani başlangıç seviye surf için çok uygun bir deniz bence. Ben henüz yapmadım, denemedim. Yüzeyim, kulaç atayım derseniz bayağı bir yürümeniz lazım. Denizin içinde boyu geçmesi için epey bir yürümeniz gerekiyor. Yalnız seyahat etmek güzel bir şey. Ben de birazcık endişelerim vardı daha önce. Yani çok seyahat ettim. Avrupa'da, Amerika'da birçok yere gittim ama hep yanımda birileri vardı. Hani hiç tek başıma değildim ve merak ediyordum. Birazcık da korkuyordum aslında. Çünkü bilinmez bir şey. Hani bilmediğim, deneyimlemediğim bir şey. Bilinmezlikler, belirsizlikler genelde korkutur ya bizi. Beni de korkutuyordu haliyle. Endişelerim vardı. Acaba yapabilir miyim endişesi vardı. Hani çocukluğumdan beri her şeyimi kendim yapmaya alışkın bir insanım. Ama yani normal gündelik hayatta yapmanız gereken şeylerin haricinde yapabilir miyim endişesi, sorusu, o korku aslında somut kavramlar anlamında değil de birazcık daha içsel, duygusal olarak yapabilir miyim? Tek başıma gidebilir miyim acaba? Nasıl yaparım? Acaba sıkılır mıyım? Ya da korkar mıyım? Yalnız hisseder miyim? Gibi düşünceler vardı benim aklımda. Hep hani bunlar beni endişelendiriyordu daha çok aslında. İlk geçen sene deneyimledim söylediğim gibi. İlk başta çok heyecanlı olduğum için o keşif duygusu, merak duygusuyla, o çocuksu merakla birkaç gün hani güzeldi işte anlamadım. Orayı gez, burayı gez, burada ne varmış, şurada ne varmış. Her yer yeni, her şey yeni. İşte farklı kültür, tanımaya çalışıyorsunuz, alışmaya çalışıyorsunuz bir taraftan. Sonra birazcık böyle bir yalnızlık hissi çöküyor. Gerçekten hani yalnızsınız orada. Konuşabileceğiniz kimse yok. Destek alabileceğiniz kimse yok. Yalnız seyahat edebilmek için yüklerden kurtulmak gerekiyormuş. Nasıl yükler? Hem duygusal yükler hem de tabii ki maddesel, hani somut yüklerden birazcık daha mobil olabilmek, daha kompakt olabilmek. Konfor alanı diyoruz ya ama konfor alanı deyince herkesin kafasında farklı bir şey canlanıyor elbette. Hani ben kendime sordum, benim konfor alanım ne acaba? Neyi bırakamayabilirim, neyi bırakabilirim, neyden vazgeçebilirim, neyden vazgeçemem diye. Tek başıma geçen yıl seyahat ettiğimde anladım ki aslında geride bıraktığım eşya olarak, yani kıyafet, çanta, ayakkabı veya her neyse hani kişisel eşyalarınız olarak hiçbir şeye ihtiyacım yokmuş aslında. Ben kendim için onu söyleyebilirim. Onu söyledim hatta kendi kendime. Dünyanın her yerinde her şey var. Alabiliyorsunuz, bir şekilde idare edebiliyorsunuz. Tek bir çanta, tek bir ayakkabı, tek bir tişört de yeterli olabiliyor. Yıkayıp giyiyorsunuz. Hani bunlar çok önemli değil gerçekten. Onu şimdi gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Duygusal yükler, hani nelerden vazgeçebilirim diye
de düşündüm. İlk başta güvende hissetmek geliyor aslında. Herhangi bir yerde, nerede olursa olsun. Güvende hissettiğinizde sinir sisteminiz rahatlıyor ve bulunduğunuz ortamın, bulunduğunuz anın her neresiyse orası daha çok içinde olabiliyorsunuz. Bazen öyle oluyor ki güvende olduğunuzu düşündüğünüz eviniz, yuvanızda bile güvende hissetmeyebiliyorsunuz. Yani hissetmediğinizi fark ediyorsunuz. Öyle bir an gelebiliyor. Hiçbir şeyin garantisi yok bu hayatta. Hayatın kendisi belirsizliklerle dolu. Ama biz insan olarak hep böyle bir garanti arıyoruz kendimize. Her şeyimiz garanti olsun, her şeyimiz belirli olsun. Belirsizlikler bizi korkutuyor. Yani en azından beni en çok korkutan şeydi ve belirsizliği hiç sevmiyorum derdim eskiden. Şimdi yarın ne yapacağım ya da bir saat sonra ne yapacağım, nerede olacağımı bilmiyorum ve belirsizlik beni hiç endişelendirmiyor. Çünkü kendime daha çok yaklaştığımı ve kendime köklendiğimi daha çok hissediyorum artık. Dünyanın her yerinde her şeyi bulabilirsiniz. Kendinizi ne kadar iyi tanıyorsunuz? Kendinize ne kadar güveniyorsunuz ve kendinize ne kadar bağlısınız? Aslında önemli olan bu oluyor günün sonunda. Kendinizle aranız nasıl? Kendinizle aranız iyi ise yalnız dünyanın her yerini gezebilirsiniz. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz aslında. Duygusal yükleri bırakmak da en zor kısmı o aslında. Ya ben orada çok zorlanmıştım. Benim kafamda en çok karmaşa yaratan şey eleştiri ve yargı olmuştu. Kendi kendime düşündüğüm ve fark ettiğim, bulduğum şeyler. Kendi kendimi çok eleştirdiğimi ve yargıladığımı fark etmiştim. Ve sonra üzerinde çalıştıkça, yani kendi üzerimde çok çalıştım ben ve hala devam ediyorum çalışmaya. Bitmeyen bir şey çünkü. Organik canlılarız. Her anımız bambaşka olabiliyor. Modumuz bir anda değişebiliyor. Değişebiliyoruz, dönüşebiliyoruz. Ve hiç kimsenin de hayatı boyunca aynı kişi olacağına dair hiç kimseye verilmiş bir sözü yoktur diye düşünüyorum. En azından benim yok. Yani hiç kimseye hayatım boyunca aynı insan olacağıma dair bir söz vermedim. Düşündükçe, farkına vardıkça birçok eleştirinin, yargının, düşünce mi, duygu mu, benim mi gerçekten, bana mı ait yoksa başka birinden mi duydum? Başka birine ait düşünceler ve duygular mı? Onların ayrımına varmaya başladım. Sonra küçük onları böyle ayrıştırdım. Hemen birden olmuyor. Birazcık tabii ki burada sabırlı olmak, şefkatli olmak ve akışa güvenmek gerekiyor. Şimdi arkadaki ışığı yaktılar. Böyle ay gibi parladım ben burada. Plaj, halk plajı açık ama küçük böyle işletme olan yerler de var. Şezlong da kiralayabiliyorsunuz istediğiniz gibi ya da havlunuzu alıp herhangi bir yere atıp da oturabiliyorsunuz. Kimse size kalk demiyor. Fiyatlar da zaten çok uygun. Şezlong da kiralayabilirsiniz. Yani 2 dolara şezlong kiralıyorsunuz. Yani bütün gün geçirebilirsiniz istiyorsanız. Yemek fiyatları da çok uygun bu arada. Tatil için düşünebilirsiniz. Kendi üzerinde çalışırken de nezaket ve şefkatle yaklaşmak faydalı oluyor. Ve sabırlı olmak, sürece ve akışa güvenmek faydalı oluyor. Sonra yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. O ilk adımı atmakla başlıyor aslında her şey. İlk adımı attıktan sonra herkese göre süreç değişecektir elbette. Yani bende 1 senede olmuştur, sizde belki 6 ayda olacak ya da 2 senede olacak. Kendini başkasıyla kıyaslamak değil de kendini kendinle kıyaslamak. Arada bir durup şöyle bir bakmak. Neredeyim, ne yapıyorum, ne kadar yol geldim diye bakmak. İlk videoda bunu söylemiştim. Ben durdum gerçekten diye. O çok faydalı oluyor. Başkalarıyla kıyaslamak yerine kendi sürecine güvenmek ve akışa güvenmek. Birazcık da izleyici olmak aslında, seyirci olmak. Thank you. Thank you very much. Thanks. I'm sorry, one coconut, I think, not 90. I think. Okay. No worries. Thank you. Yanlış söylemiş fiyatı. Kendi sürecine güvenip istikrarlı olmak. Benim fark ettiğim şey oydu. Vazgeçmeden, çünkü o süreç boyunca negatif şeylerle de karşılaşabiliyorsunuz kendi içsel dünyanızda ve bütün duyguları kabul edebilmek, pozitif ya da negatif. Çünkü hepsi sizin bir parçanız aslında ve negatif olanları, artık taşımak istemediğiniz o duygusal yükleri
şefkatle dönüştürmek önemli oluyor. O çok kıymetli oluyor. İnsanların sakin olmasıyla ilgili yine burada kendi bir tespitimi paylaşacağım. Bedenleriyle çok ilgileniyorlar. Bir hareket var, yani sürekli böyle bir sokakta dans eden insanlar görmek çok mümkün. Akşamları grup halinde sahilin belli bölümlerinde, bu Asya ülkelerinde çok yaygın. Diğer gittiğim Asya ülkelerinde de görmüştüm bunu. Belli yerlerde toplanıp dans ediyorlar insanlar. Şimdi bedenle ilgilenmek, hareket etmek gerçekten bir regülasyon yöntemi. Son yıllarda daha fazla ağırlık verdiğim için beden çalışmalarına ve o konularda uzmanlaşmaya devam ediyorum hala. Ve kendi üzerimde de çok çalıştım. Çalışmaya da devam ediyorum. Gerçekten sinir sistemini regüle eden, negatif duyguları bırakmanın en güzel yöntemlerinden bir tanesi bedenle çalışmak, bedenle ilgilenmek. Biz de Yosemite'da beden odaklı çalışmalar üzerine ve sinir sistemi regülasyonunu da birleştirdik. Somatik yaklaşımla birlikte. Davet ediyorum sizi Yosemite'da. Gelin, deneyin. Farklı bir yaklaşım, farklı bir şeyler denemek isterseniz yosemite.com adresinden girip inceleyebilirsiniz. Web sayfamızda tüm detaylar var. Ve ben artık bu videoyu da burada sonlandıracağım. Başka bir videoda görüşmek üzere ve sevgiyle kalın diyorum. Teşekkürler.